Merhabalar, sizlerle birlikte olmak harika bir duygu. Değişim öncüleri olarak bir araya geldik. Hepimiz de aslında bu yolculuğun bir parçasıyız. Kapsayıcı gelişmeyi, kimseyi geride bırakmayan bir ilerlemeyi hedeflemek zorundayız. Olduğumuz yerde durmuyor olmak, sürekli bir şekilde hem öğrenmeye açık olmak, keşfetmeye açık olmak, merak etmek, sorgulamak. Zaten geleceğin dünyası böyle bir dünya olacak. Sistemi dönüştürmek için bu rolleri, ilişkileri, kuralları ve tabii kaynakları dönüştürmek gerekiyor. Bence daha çok özgürlük alanı, daha çok girişimcinin bir aracı mekanizmalarla desteklendiği bir ortamın yaratılabilmesi gerekiyor. Fark yaratmaya, etki yaratmaya çalışan bir liderlik anlayışı var. Ortak heyecana, ortak başarıya, ortak umuda odaklanmak lazım. Önce zihniyetlerin değişmesi, önce kafaların değişmesi gerekiyor. Hiyerarşilerden, konfor alanlarından taviz vermek gerekiyor. Zamanında iyi niyetle yapılmış politikalar aslında daha sonradan dönüşümün önüne engel olabiliyor. Yani sadece firmalar, insanlar dönüşmesi gerekmiyor. Politikalarda, kurumlar da dönüşmesi gerekiyor. Gerçekten bu dönemin en kıymetli tanımının yeni nesil bir yerel yönetim olduğunu ve yeni nesil bir demokrasi modelinin olduğunu her yerde ifade ediyoruz. Böylesi bir diyalogla kentin yönetilmesi muazzam bir alan oluşturacaktır. Belediyelerimizin birçoğu dünya şehri olmak istiyor, dünya ile yarışmak istiyor ve halka dünyanın diğer yerlerindeki en iyi hizmetleri sunabilmek için var güçleriyle yenilikleri hizmetlerine adapte etmeye çalışıyorlar. Yeşil dönüşüm, yeşil ekonomi, özellikle sanayi şehrinde, kültür ve turizmde yeşil ekonomi çok daha kıymetli hale dönüştü. Müfredat odaklı eğitimden yetkinlik odaklı eğitime geçmek, beceri eğitimine geçmek, öğrencileri gerçekten teknolojilerle buluşturmak gerekiyor. Çünkü her şeyin başı eğitim. Bilim ve eğitimi merkeze koymadan ve zihniyeti bu odağın üzerinde değiştirmeden hiçbir yere gidemez. You cannot change the system unless you transform consciousness. Özellikle hep sistemin dönüşümünden ve sistemin hareket etmesinden bahsediyoruz. Herhalde bu sistemin dönüşümü için en önemli aktörlerden bir tanesi finans sektörünün ve bankacılık sektörünün bu anlamda dönüşmesi ve bu dönüşümün arkasındaki ana itici güçlerden bir tanesi olması. İçinde bulundukları coğrafyada yaptığı işlerin bir amaca dokunduğu, sosyal fayda yaratan, müşterisi olsun olmasın, içinde bulunduğu coğrafyadaki ihtiyaçlara cevap veren şirketlerin sürdürülebilir olabileceğini düşünüyoruz. We launched a unique financing mechanism called the Gender Loan to motivate the Turkish companies to improve their gender equality practices. Çok somut hedeflerimiz var. Mesela finansal kapsayıcılık, kadınlar, gençler, engelliler, toplumun daha kırılgan diye adlandırdığımız gruplarının da muhakkak sistemin içine girmesi, onların katılımlarının arttırılması, belki iş fırsatları yaratılması, onların kendi kendilerini sürdürülebilir hale getirmeleri bankaların burada, finans şirketlerinin önemli bir rolü oluyor. Bu sosyal etik ölçümleme esnasında topladığımız verileri bir karar verme sürecinde kullanmamız lazım. Democracy and capitalism are both flawed and need to be reinvented. We must trust the innovation way to winning the future. What are you gonna do with this best and brightest? You have to empower them. So for me, it's really this potential to create intellectual property and something that has value to, the community that we serve through as the social investments, basically. Also signed something that we call the Declaration of Interdependence. And in this Declaration of Interdependence, we've embedded the values that we share as a movement. Thinking of business as a process of profit maximization through the throughput of material goods, we have to begin to think about enterprise as service, as a commitment to society, commitment to the future. Sistemsel dönüşümü hep beraber hedefliyoruz. Evet. Daha neler konuşacağız. Ayrılmayın bizden. Görüşmek üzere.